İran dediğiniz yer aslında Güney Azerbaycan'dır. Hazara kıyısı olan yer. Rusya dediğiniz yerse Dağıstan'dır. Orası da Türk'tür. 100 yıllığına ABD toprağı olmuştur. Adalar Denizi'nde Amerika'nın şurada üssü var, burada üssü var diye işaretliyoruz değil mi? Şimdi bundan sonra Zengezur'u da işaretleyeceğiz. Çok ağır bir şey söylemeyeyim ama ağır. Kabul edilemez. Küçültücü, alçaltıcı. Şuradaki dil ucu dediğimiz Küçük Ağrı Dağı'nın oradaki dil ucu. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı'yla yeniden haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine misafirlerimiz var. YouTube'dan bizi izleyen seyirci arkadaşlarımız da geldi. Sizler de hoş geldiniz. Yayın arasında sohbetlerimiz yine olacak. Bugün tabii gündemimiz Zengezur koridoru. Çok konuşuyoruz. GZT YouTube kanalında da özellikle Azerbaycan'dan çok fazla izleyicimiz var. Onlar da bu yayına ilgiyle mutlaka takip edecektir. Ama bu sıralar Zengezur biraz daha farklı gündemimize gelmeye başladı. Bugüne kadar geldiğinden farklı. Hatta ismi bile değişik bir şekilde gelmeye başladı. Trump'ın ismiyle anılmaya başlandı. Yayın öncesinde de konuştuk ama nedir Zengezur'da şu an yaşanan son durum ve Zengezur neresidir bilmeyenler için bir harita üzerinden konuşabilir miyiz? Şimdi aslında bu Zengezur koridoru denilen yer, koridor şu kısım. Ama asıl bahsettiğimiz koridor dil ucundan başlayıp Horadiz, Azerbaycan ve Bakü'ye kadar bağlayacak olan uzun bir koridordur. Bu bir ulaşım koridorudur. Ama bizim bahsettiğimiz yer özelinde şu Zengezur koridoru, çünkü burası Ermenistan'ın elinde. Bu koridorun arasındaki tek kopuk nokta bu Ermenistan'ın elinde kalan, Zengezur'un orada kalan bu parça. Bu koridorun tamamlanması için, yani yaklaşık 300 kilometre diyelim, bu koridorun tamamlanması için ya Ermenistan'ın bu koridoru tamamlayıcı parçasının kullanımına izin vermesi lazımdı ya da İran'ın izin vermesi lazımdı. Şimdi konu da budur aslında. Bu koridor İran tarafından mı tamamlanacak, Ermenistan tarafından mı tamamlanacak? Şimdi biliyorsunuz 2020'de 44 günlük bir savaş oldu. Evet. İkinci Karabağ Savaşı ve işgal altındaki Karabağ toprakları Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Çok önemli. Türkiye'nin de büyük bir desteği oldu ve Suşa protokolü imzalandı. O protokol de çok ilginç bir protokoldür. NATO'nun 5. maddesinden daha kuvvetlidir aslında. Bana saldıran sana saldırmış, sana saldıran bana saldırmış kabul edilir diye. Yani artık bundan sonra Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye saldıracaklar. Karşılarında Türkiye ve Azerbaycan'ı birlikte göreceklerdir. Çok önemli bir birliktelik adımıdır. Ancak bu koridor muazzam bir koridordur. Çünkü bu koridor Türkiye'yi Türkistan coğrafyasıyla bağlar Azerbaycan üzerinden. Yani bütün Türk dünyası, bir kere şunu da altını çizelim. Orta Asya yok, bu emperyalist bir deyimdir. Türkistan var. Herkes bunu kullanmalıdır. Tamam mı? Milli Eğitim müfredatına da artık Orta Asya kaldırılmıştır. Türkistan girmiştir. O yüzden de Milli Eğitim Bakanlığı'nı kutluyorum. Tekrar müfredatta Türkistan ismi girmiştir. Şimdi burası Hazar Denizi. Türk'ün diğer mavi vatanı. Bu Hazar Denizi aslında bir Türk gölüdür. Neden? Azerbaycan var, Kazakistan var, Türkmenistan var. İran dediğiniz yer aslında Güney Azerbaycan'dır. Hazara kıyısı olan yer. Rusya dediğiniz yerse Dağıstan'dır. Orası da Türk'tür. Şimdi o zaman burası bir Türk gölüdür zaten. Yani Mohaçkale giriş kapısı anlamındadır Dağıstan'da. O zaman bu Türk gölünü, bu Türk mavi vatanını, diğer mavi vatanı, Türkistan coğrafyasıyla, denizden, karadan ve tren yoluyla bağlayacak, demir yoluyla olan bağlayacak hat buraya gelecek. Buradan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya hem de Trabzon limanına, Rize limanına, Hopa limanına bağlanacak. Bölgesel kalkınma muazzam derecede artacaktır. Bu öyle bir muazzam artış olacaktır ki bizim hem kültürel hem ekonomik hem de güvenlik bağlamında Türkistan, başta Azerbaycan olmak üzere Türkistan coğrafyasıyla bağlantımız sağlanacaktır. En az milyarlarca dolarlık bir ticaret yolundan bahsediyoruz. Bunun hayata geçmesi çok çok önemlidir. Zaten Türkiye ile Azerbaycan bu konuda hazırlıklarını tamamlamıştı. Bir tek bu Zengezur konusu vardı. Biliyorsunuz bu 44 günlük savaşta imzalanan
anlaşma savaş sonunda 8 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam 2020'de imzalanan Ateşkes Anlaşması'nın 9. maddesinde der ki Nahçıvan biliyorsunuz bir özerk cumhuriyettir ve Azerbaycan'a bağlıdır. Azerbaycan'a bağlanmasının önünde bir engel oluşturulmayacak, ulaşımı sağlamasına müsaade edecektir der. Dolayısıyla zaten Ateşkes Anlaşması'nın 9. maddesi Ermenistan'ı Zengezur koridorunu açmakla yükümlü kılmıştı. Ki Ermenistan da bunu kabul etmişti. Kabul etmişti, imzalamıştı. Fakat geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi ki gel burayı sen kontrol et dedi. Yani Ermenistan aslında 9. madde hükmüne uymamış oldu. Kendisi başkasına vekil tayin ederek kontrolü de ona vererek 100 yıllığına şurası, şu kısım 100 yıllığına ABD toprağı olmuştur. Ne demek 100 yıllığına kiralama amirim? Bir ülkenin çok uzak bir bölgede başka bir toprakta 100 yıllığına... Mesela Hong Kong vardı değil mi? Hong Kong'da da aynı şey oldu değil mi? Kiraladı 100 yılı. Panama aynı şey Amerika'nın. İngiltere Hong Kong'u, Panama'yı Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkeler nasıl kullanıyor kiraladıkları bölgeleri? Tamamen burası benimdir diyor. Resmen 100 yıllığına egemen oluyor. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Şimdi bazıları diyecektir ki ya amiralim zaten Amerika bu bölgedeydi. Bak Amerika'nın fiilen bu bölgede olmasıyla Amerika'nın bu bölgede toprak sahibi olması arasında uçurum fark vardır. Artık burada ABD askeri değil mi? Silahları, kontrolü, keşif gözetleme sistemleri. Değil mi? Burayı istediği zaman açıp, istediği zaman kapama hakkı. Değil mi? Güvenli görmüyorum dedi, kesti. Buradan giren, çıkan, onu da söyleyelim, açma kapama. Bu askeri bakımdan da 1. 2, koridorun açılıp kapanması. 3, buradan mal geliyor mesela. Türkistan'dan mal geliyor. Petrol geliyor, sanayi malzemesi geliyor, gidiyor, savunma malzemesi geliyor, gidiyor. Adam burada gümrük açıyor. Amerikan gümrüğü. Kardeşim sen buraya savunma malzemesi gönderemezsin. Treni durduruyor, tırı durduruyor, konteynerleri açtırıyor. Veya petrol. Nereye gönderiyorsun sen bunu? Veya bir ham madde malzemesi. Nereye? Şu ülkeye. Ben o ülkeye yaptırım uyguluyorum. Sen buradan gönderemezsin. Dolayısıyla tam ortada malın kontrolü ve vana ABD'ye ait olacak. Bu nasıl bir risk amirim? Hem Azerbaycan için hem Türkiye için. Çünkü bu koridor kilidi açıyordu aslında Zengezur belki ama yeniden mi kilitliyor? Daha mı riskli bir hale getiriyor? Tabii. Amerika şimdi şöyle, koridor açıldı. Güzel. Seviniyoruz. Koridor kapalıydı çünkü. Koridor açılıyor. Bu koridoru soru şudur. Ermenistan niye ABD'ye verdi? Niye ABD ben burada olayım dedi. Şimdi bu koridorda artık Türk dünyasının birbiriyle bağlantısında kontrol Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş olacak. 2, Zengezur zaten Azerbaycan'ın olması gereken bir yerdi. Şimdi 100 yıllığına ne oldu? 100 yıllığına bu bölge Amerika'ya verildi. Artık Amerika Ermenistan'ın koruyucusu, bekçisi olmuş oldu bölgede. Yani durum, ben bunu şöyle anlatabilirim mesela. Mükemmel işler oldu. Çok büyük başarı oldu. Suriye'de falan da çok büyük başarı oldu falan gibi anlatabilirim. Ama real politik öyle değil. Ortada böyle bir durum var. Şimdi ben Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde Amerika'nın şurada üssü var, burada üssü var diye işaretliyoruz değil mi? Şimdi bundan sonra Zengezur'u da işaretleyeceğiz. Ona karşı çıkanların şimdi buna karşı çıkmamasını anlamış değilim ben. Sevinmesini de anlamış değilim. Yani ortada zaten 9. madde vardı. Niye Ermenistan oturup da açmadı? Tabii bunda İran'ın da büyük suçu var. Neden? İran eğer anlaşmış olsaydı Amerika böyle bir şeye gelip de böyle bir pozisyon bulamayacaktı. İran da çok büyük bir aktördü Zengezur'un açılmama sürecinde. Tabii neden? Çünkü Türk dünyasının birleşmesini istemiyordu. Bölgenin gelişmesini, aynı zamanda Azerbaycan'ın da gelişmesini istemiyordu. Ona diretti ama bu diretme Amerika'yı buraya getirdi. Dolayısıyla yine kapalı kapılar ardında oynanan bir tiyatro neticesinde Amerika Birleşik Devletleri buraya geldi.
Kim açtı bu alanı aslında? Amerika Birleşik Devletleri'ne bu alanı kim açtı? Açan Ermenistan artı İran'dır. Bu ikisi açtı. Soru şu olabilir. Rusya buna nasıl müsaade etti? Pazarlık marjı çok büyük. Bak gittiler, değil mi? Amerika'da, Alaska'da toplantı yaptılar. Gayet güzel. Hemen bu iş olduktan sonra kim bilir ne pazarlık edildi. Şimdi biz sadece buraya bakıyoruz. Bunlar büyük güçler. İster kabul et, ister kabul etme. 5 tane Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi var. Bunların pazarlık marjı çok büyük. Adam Zengezur için belki Güney Amerika'da bir yerle pazarlık etti. Çünkü Rusya'nın dahili çok fazlaydı savaşın. Tabii. Bir aslında masadaydı. Evet. Bu anlaşmaların Evet. yapıldığı süreçte de bir aktördü. Ama bugünden baktığımızda sanki Rusya'nın denklemde olmadığı, Amerika'nın belki Rusya'ya çıkardığı Yani. bir sürecin sonucu gibi görüyoruz Evet. ama öyle mi acaba? Şimdi bu tabii burada hepsi bir pazarlık. Rusya'nın hiç karşı çıktığını duydunuz mu? Hiç. Adam geldi burada 100 yılını toprak aldı. Karşı çıktı mı? Yok. Çünkü bir anlaşma var. Azerbaycan ve Ermenistan Rusya karşı çıkmış olsa böyle tak diye gider imzalarlar mı böyle bir şey? Yok. Yani bu bir gerçek yani. Bunu biliyoruz. Rusya'ya rağmen hiç kimse bir şey yapmaz o bölgede. Rusya buna razı olmuştur. Şimdi o da bir şey kopartmıştır. Ama şimdi burada ben bu olumsuz demiyorum. Ben neticede hani bir potansiyel riskten bahsediyorum. Önümüzdeki 100 yıldan bahsediyorum. Anlık konuşmamak lazım bu işlerde. Önümüzdeki 100 yıldan bahsediyorum. Şu anda açılıyor. Gayet güzel. Mükemmel. Bölge hareketlenir. Türkistan'da bağlantımız artar. Her şey yolunda giderse. 100 yıl boyunca giderse. Neden 100 yıl diyorum? Sebebi şu aslında. Çok basit. Bu coğrafyadaki bu koridor hesabı 100 yıl önce yapılmıştır. Tamam mı? Yani bak şimdi bu koridor, orta koridor dediğimiz yani neye hizmet ediyor? Çin'den bütün Orta Asya'yı geçerek Çin'den geliyor. Bu bölgede orta koridorla Türkiye üzerinden hem deniz hem kara hem de tren yoluyla ta Londra'ya kadar bağlanacak bir hat projesi vardı. Orta koridor projesi. Çin'in. Şimdi bu kısmını Amerika Birleşik Devletleri kontrol altına aldı. Çin'in orta koridor projesi öldü. Onun yerine buradan başlayarak şuradan kendisi kontrol edeceği başka bir ticaret yolu açtı. Ama burayı da kapattı. Şimdi hem orta koridor olur hem de bu olur diye düşünmek çok zor. Çünkü ortada müthiş bir ticaret savaşı var. Herkes birbirinin ticaretini engellemeye, kendi ticaretini arttırmaya çalışıyor. Ama neticede görünen o ki her yol gördüğünüz gibi gerek orta koridor, gerek Zengezur, gerek kalkınma yolu Irak'tan. Değil mi? Bu da birleşecek. Zengezur koridoru 1, 2, 3 işte bir kuşak yol projesinin devamı falan. Bu hepsi nereden geçmek zorunda abicim? Çok basit. Türkiye onun için kritik bir önemde. Peki burada Zengezur'un Trump koridoru diye anılması Türkiye tarafından baktığımızda nasıl değerlendirilme, nasıl yorumlanmalı? Bence çok ağır bir şey söylemeyeyim ama ağır. Kabul edilemez. Küçültücü, alçaltıcı bir şey. 100 yıla adam kendi mührünü vuruyor. Ama 100 yıla kendi mührünü vuran şahıs kimdir biliyor musun? Bu koridora. Mustafa Kemal Atatürk'tür. 100 yıla. Nasıl? Şimdi bu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti olmasaydı bu koridor olabilir miydi? Olamazdı. Peki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti olsaydı şuradaki dil ucu dediğimiz Küçük Ağrı Dağı'nın oradaki dil ucu burası İran'a aitti. Yani bizim aslında 1932'ye kadar bizim Nahçıvan'la bir bağlantımız yoktu. Burası İran toprağıydı. Ne zamana kadar? 1932'ye kadar. Nahçıvan peki nasıl burada Azerbaycan toprağı oldu Azerbaycan toprağı? Burada bir kere 1918'de başlayan Enver Paşa ve Nuri Paşa'nın girişimleriyle Türk İslam Ordusu'nun kuruluşuyla
bu bölgede Azerbaycan'a girip bu bölgeyi Türkleştirme, Ermenilerden kurtarma, Ruslara karşı direnç gösterme faaliyeti neticesinde başlayan çok uzun, meşakkatli ve idealist, çok milli bir gayretle yapılan bu iş 1921 yılında 2 anlaşmayla neticelenmiştir aslında. Bütün bu gayretler. Atatürk'ün büyük öngörüsüdür bu. Birisi 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması. Bu bölgede Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşu sağlanmış ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti kurulmuş Azerbaycan'a bağlı olarak kimle anlaşma imzalıyor? Ki anlaşma imzalayan kim biliyor musunuz? Nahçıvan'ın kuruluş anlaşması. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sovyetler. Bak yani Nahçıvan nasıl kuruldu derseniz böyle Türkiye sayesinde kuruluyor. Kime bağlı kuruluyor? Azerbaycan'a bağlı. Özerk Cumhuriyeti. Peki Kars Anlaşması var. Hemen akabinde. Bak 13 Ekim 1921. Kars Anlaşması. Peki burada ne oluyor? Gene TBMM ile bak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasında imzalanıyor. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Azerbaycan'a bağlı kalacak. Atatürk'ün talimatı var. Ve Türkiye garantör olacak. Yani Nahçıvan'ın garantör Türkiye. Tamam mı? Garantör Türkiye. Türkiye, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin devamı ve Azerbaycan'a bağlı bir özerk cumhuriyet olarak devamının garantörü. Çok önemli. Kıbrıs'takinden daha kuvvetli bir garantörlüğümüz var burada. Nahçıvan'ı kimse işgal edemez. Mesela Ermenistan değil mi? Gitti Karabağ işgal etti. Nahçıvan'ı işgal edebildi mi? Edemez. Çünkü Türkiye vardı. Tamam mı? Türkiye direkt dahil oluyordu. Atatürk Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni kurdurarak aslında burada Azerbaycan'la Türkiye arasında bağ oluşturmuştur. Ama bu bağ şu aradaki şurası var ya, şu dil ucu dediğimiz Küçük Ağrı Dağı'nın hani bizim Türkiye haritasında gözüküyor ya şurası. Şöyle. O dil ucu yok. Dil ucu kime kalmış? İran'a. İran 1932'de anlaşma yapıyor Atatürk. Ve Şah'la da o zamanki Pehlevi ile, Rıza Pehlevi ile çok iyi ilişkileri var. Diyor ki burayı diyor rivayet odur, belgesi yok ama neticede alınmış 1932'de. Para teklif ediyor. Parayla alalım diyor. Rıza Pehlevi diyor ki paraya gerek yok, ben size veriyorum diyor. Burayı Atatürk bu dil ucunu alıyor, Türk toprağı yapıyor 1932'de. Sınır belli oluyor. Peki burayı yapınca ne oluyor? Türkiye Nahçıvan'la, Nahçıvan Azerbaycan'la birleşmiş oluyor. Eğer Atatürk Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni kurdurmasaydı, Türkiye garantörü olmasaydı 100 yıl önce, tamam mı? 104 yıl önce, 1932'de de dil ucunu alıp ikisini birleştirmeseydi, bugün bu koridordan bahsedebilir miydik? Evet, o günden bugünü bağlayan bir süreç aslında. Demek ki devletler günlük düşünmemeli. 100 yıl ötesini, 200 yıl ötesini, 300 yıl ötesini düşünmeli. O nedenle günlük düşünerek hareket etmeliyiz. Uzun vadeli düşünmeliyiz. Bu bağlamda burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Zengezur koridorunda toprak sahibi olmasını, 100 yıllık toprak sahibi şu an, olmasının çok iyi etüt edilmesi, değerlendirilmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Hemen alkışlayalım, hemen yuhalayalım değil. Tamam, şimdi bizim işimize geliyor, açıldı ama riskler var. Ona göre de tedbirli olmak gerekir. Teşekkürler Sayın Hanım. Sağ olun.